Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü tarifimiz makaron olacak arkadaşlar. Seneler önce Almanya'da yapmıştım ama videosunu çekmemiştim. Artık bugüne nasipmiş. Makaron da inanılmaz pahalandığı için dedim ki artık yani Leyla yap bu tarifi ve YouTube kanalına yükle. Artık ihtiyacımız olduğunda değil mi tarife bakalım ve yapalım. Gerçekten çok lezzetli, harika etekleri çıkmış. Böyle fırfırlı muhteşem bir tarif. Şimdi bu tarifin biraz püf noktaları var arkadaşlar. O püf noktalarına dikkat ettiğimiz sürece gerisi çok basit. O yüzden hadi şimdi bu tarifin yapılışına geçelim ve yapmaya başlayalım. Evet, şöyle mutfak robotumuzun içine toz halinde olan bademlerimizi, kabuksuz kabukları alınmış toz haline gelmiş bademlerimizi robotumuzun içine döküyoruz. Sonra üzerine pudra şekerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar ve bu ikiliyi pürüzsüz hale gelene kadar çekiyoruz. Devamında çırpma kabımızın içine yumurta aklarını alıyoruz ve köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurta akları köpürmeye başladıktan sonra şöyle yavaş yavaş şekerimizi ilave ederek çırpma işlemine devam ediyoruz. Kıvamı böyle krem şanti gibi olacak arkadaşlar. Koyu görüyorsunuz. Bakın yapışkan, çok güzel bir kıvamı oluyor. Şimdi yumurta aklarının içine şöyle incelttiğimiz, pürüzsüz hale getirdiğimiz şekerli badem tozumuzu tekrardan böyle elekten geçirerek yumurta akların içine katıyoruz. Badem tozumuzu da eklediğimize göre şöyle spatula ile alttan yukarıya doğru güzelce bir karıştırıyoruz. Evet, makaronumuzun şöyle ham maddesi hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pürüzsüz, güzel. İsteyenler gıda boyası da katabilir bu arada. Ben gıda boyası katmadım. Sade olarak değerlendirmek istedim. Hemen şöyle sıkma aparatımın içine alıyorum. Burada bir hata yaptım. Keşke böyle yuvarlak yuvarlak değil mi? Daireler çizseydim de hepsini eşit şartta dökseydim ama ben kafama göre böyle rastgele sıktım arkadaşlar. Ama siz bunu yapmayın. Siz bence daireler çizin. Dairelerin içine olacak şekilde dökün hamurunuzu. Yani makaron hamurunuzu. Şöyle bir tepsisini küçük yaptım. Diğer tepsiyi büyük yaptım. Burada biraz karıştırdım yani. Keşke dediğim gibi daireler şeklinde çizseydim. Hepsi aynı eşit şekilde olacaktı. Evet, tepsimize döktük. Şöyle tepsiyi birkaç kez tezgaha vuruyoruz ki içindeki baloncuklar patlasın arkadaşlar. Sonrasında da kuruması için 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletiyoruz. Elimizi değdirdiğimizde üzeri kuruması lazım. Üzeri kuruyan makaronları 150 derece fanlı ısıtılmış fırında pişmeye gönderiyoruz. Ama nasıl güzel kabardı görüyor musunuz arkadaşlar? Tek yaptığım hata bir tepsiyi büyük yaptım, diğer tepsiyi küçük yaptım. Keşke hepsini aynı yapsaydım ama olur böyle şeyler. Bir dahakinde renkli yapacağım arkadaşlar. Renkli yapacağım çünkü çok güzel bir tarif. Şimdi hemen iç kremasını hazırlayalım. İç kreması için şöyle kremamızı ocağın üzerine aldım. Kaynamaya yakın ocağın üzerinden geri çekiyorum. Sonra da şöyle sütlü çikolata ben kullandım. İsteyenler bitter de kullanabilir veya beyaz çikolata da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya farklı bir iç malzeme de yapabilirsiniz. Krema ile çikolatayı şöyle buluşturdum. Çok güzel bir ganaj yaptım arkadaşlar. Bu ganaj gerçekten makarona çok yakışıyor. Ganajımızı hazırladık ve üzerine şimdi streç folyo kapatıp soğuması için böyle 1-2 saat bekleyeceğim. Ganajımız soğumuştur. Hemen üzerindeki streci çıkartalım ve güzelce bir mikserleyelim. İyice köpürecek arkadaşlar, iyice sertleşecek. Çok güzel bir ganaj oluyor. Bu tarifi tabii ki de pastaların içinde de kullanabilirsiniz. Bardak tatlarınızda da kullanabilirsiniz ve makaronda da kullanabilirsiniz. Evet, makaronlarımı şöyle hepsini böyle eşitledim. Hangisi hangisine denk gelirse. Çünkü bazılarını büyük bazıları küçük yapmışım. Neyse, sorun yok. Hemen şöyle üst makaronları alalım. Çünkü aralarına krema sıkacağız arkadaşlar. Üstündekileri alalım şöyle. İnşallah karıştırmam. Evet. Şöyle kremamızdan sıkıyoruz. Sonracığıma hatta şöyle daha net göstereyim.
Diğer makaronu da üzerine kapatıyoruz ve bu şekilde makaronlarımız hazır oluyor arkadaşlar. Uzun zaman olmuştu makaron yapmayalı. İnanın özlemişim. Hatta bunu böyle bir deneme amaçlı yaptım. Acaba olur mu olmaz mı diye. Çünkü makaron biliyorsunuz biraz riskli tariflerden. Hepsi tutmayabiliyordu benim hani görüşümde. Ama o kadar araştırdım ki arkadaşlar. Tam tutan tarifi veriyorum sizlere. Yani bu tarif tam tutuyor. Kıvamı, dokusu, lezzeti muhteşem. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Evet, geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna arkadaşlar. Umarım tarifimizi sizler de yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.